Bugünkü hikaye sadece taşların değil, aynı zamanda zindanların, infazların ve karanlıktan doğan aydınlığın hikayesi. Şimdi surların gölgesinde kalan ama tarih boyunca hiçbir zaman tamamen unutturulamayan o yere gitme zamanı. Yani zindan kapıya. Yaklaşık 2200 yıl önceydi. Bitinya Krallığı döneminde Kral 1. Prusyas dağın yamacına bir şehir kurmak istiyordu. Roma İmparatorluğu'nun baskısı altındaki Bitinya, güçlü surlarla çevrili bir merkeze ihtiyaç duyuyordu. Yanındaki danışmanı ünlü Kartacalı komutan Hannibal'dı. Rivayete göre şehrin yerini de o önerdi ve böylece Bursa surlarının temeli atıldı. Helenistik dönemden Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Bu surlar her zaman güç simgesi oldu ama savunma kadar kontrol de vardı üzerinde. Her kapı bir geçişti, her kule bir gözetleme alanı ve bazı kapılar vardı ki giren bir daha geri dönmezdi. Zindan kapı, gidenin dönmediği kapıların en karanlığıydı. Adı bile ürperticiydi. Bab-ı Siccin, yani mahkum kapısı olarak anılıyordu. Dışarıdan sıradan bir geçit gibi görünse de altında derin bir kuyu gizleniyordu. Bu kuyunun adı zamanla halk arasında Kanlı Kuyu'ya çıktı. Burası yalnızca bir zindan değil, aynı zamanda infaz alanıydı. Kapının ardında anlatılan pek çok hikayeden biri yıllar sonra İngiliz bir kadının defterine işlenecekti. 1860'lı yıllarda Bursa'yı ziyaret eden ressam Mary Adelaide Walker zindan kapının içini gezdi. Işık almayan hücreleri, kuyuya çıkan dar merdivenleri resmetti. Daha da çarpıcı olanı ise yerel halktan duyduğu hikayeleri kayda geçirdi. Yüzyıllar boyunca çürümeye terk edilen bu yapı nihayet 2015 yılında yeniden gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları 6 yıl sürdü. Kireç taşları tek tek elden geçirildi. Çöken kuleler ayağa kaldırıldı. Zindan koridorları temizlendi ve ışıklandırıldı. 2021 yılına geldiğimizde zindan kapı tarihinde en büyük dönüşümü yaşadı. Karanlık bir zindandan interaktif bir müzeye dönüştü. Bugün buraya adım attığınızda sizi karşılayan artık cellatlar değil, animasyonlarla canlandırılmış askerler, videolarla ışıklandırılmış kuleler, kiosklarla anlatılan tarihi bilgiler. Hepsi ziyaretçiyi geçmişin içine adım adım çekmek için hazırlandı. Zemin katta Bursa'nın Bitinya dönemine uzanan hikayesi var. Sur inşaat teknikleri, Helenistik kültür ve hatta kentin ismini aldığı Prusyas anlatılıyor. Bir üst katta Roma ve Bizans dönemine ait eserler var. O dönemin savaş düzeni, şehir savunma sistemleri, döneme ait silahlar, canlandırmalar eşliğinde sunuluyor. Daha yukarıdaysa Osmanlı'nın izleri, Yeniçeriler, kuşatma silahları, Orhan Gazi'nin Bursa fethi, her biri dramatik bir dille sahnelenmiş, ses ve ışıkla desteklenmiş durumda. Ve en üste geldiğinizde bugünkü zindan kapının nasıl ortaya çıktığına dair belgeler, planlar, dijital gösterimler var. Zindan kapı artık sadece geçmişe ait bir yapı değil, sanatın, teknolojinin ve tarih bilincinin bir araya geldiği çağdaş bir kültür mekanı. Belki geçmişte buraya gelenler hiç geri dönmedi ama bugün buraya gelenler tarihin içinden geçip bambaşka duygularla çıkıyor. Taşlar hala konuşuyor, kuyular hala sessiz ama artık bu sessizliği kıran, geçmişi anlatan biziz. Bursa'nın kalbinde, zamanın tam ortasında, zindan kapının tam içinde. Bir dakika. Hikayeyi anlatmadım değil mi? Hikaye bu ya. 19. yüzyılın ortasında vergi memuru olduğu söylenen genç bir adam haksız yere zimmet suçlamasıyla zindan kapıya atılır. Ailesi aylarca onun izini sürer ama bulamaz. Genç adam yargı süreci bile tamamlanmadan zindanda hastalanıp hayatını kaybeder. Cenazesi teslim edilmeden bir gece gizlice kuyunun yanına gömüldüğü söylenir. Bu olaydan sonra halk arasında şöyle bir inanış doğar. Zindan kapının taşlarını kulağını yaslayanlar bazen içeriden birinin sızladığını duyar.